Herkese selamlar. Yine uzun bir aradan sonra yepyeni bir içerikle geldim. Bu videoda gene kafe park bahçe yapıyoruz ama bu sefer dijitalde iPad'de. Hem de en sevdiğim şeyi pixel art yapacağız ve aynı zamanda Pixsquare adında harika bir programdan bahsedeceğim. Öğrendiklerimizi de Hollow Knight karakteri olan Hornet çizimiyle taçlandıracağız. Hadi bakalım o zaman. Pixsquare, iPad ve iPhone'larınızda pixel art yapabileceğiniz çok hoş bir uygulama. Programı ilk açtığınızda bu ekranda olacaksınız. Yeni bir tuval oluşturmak için artı işaretli butonu kullanıyoruz. Burada yeni bir klasör, çalışma oluşturabilir, resimleriniz ve dosyalarınızı içe aktarabilirsiniz. Yeni bir artwork oluşturalım. Çalışmamızın ismi, kaça kaç boyutlarda olacağı ve birkaç renk paleti seçimimizle ilgili bir pop-up çıkıyor. Pixsquare'ın kullanıcı arayüzü tasarımına genel bir bakış atacak olursak, sağ üstte araçlar, sol üstte kanvas ayarları ve geri dönüş, solda fırça boyutu, opaklık ayarları, sol altta eylem atayabileceğiniz bir kutucuk, renk paleti, layer'lar, sağ altta ise referans görseller veyahut çalışmanızın ön izlemesini görmek için bir bölüm bulunuyor. Ve en can alıcı kısım, benim gibi minnoşluk ve renkli severler içinse arayüz temalarını sıra dışı görünümlerle değiştirebiliyorsunuz. Muhteşem seçenekler var. Tabii amacımız piksel art çalışma yapmak, bunu gözümüzü çok yormayacak bir UI ile yapmak isteriz. Ama bu nedir yani? Çok güzel ya. Dilerseniz hali hazırda bulunan bir temayı kendi seçimlerinize göre renklendirebiliyorsunuz ve fontları değiştirebiliyorsunuz. Şu butonların tatlılığı peki? Geçelim temel bilgilere. Fırça boyut ve opaklık ayarlarını soldaki çubuklarla yapıyoruz. Fırça ayarları için de fırça tiplerinden sprey seçebiliyoruz. Tabii ki sprey etkisi için fırçayı küçültmek gerekiyor. Gene aynı yerden fırçamızın yuvarlak mı kare mi olacağını belirleyebiliriz. Bir lekeyi dağıtmak için ise jumble yani karıştırma aracını seçiyoruz. İnanmayacaksınız ama pixel art bir tool olmasına rağmen blur seçeneği koyulmuş. Ne işe yarayacak demeyin, glow yani parlama vereceğiniz zaman ilk gideceğiniz yer oluyor. Tabii ki bir simetri aracımız olmalıydı. Buradan mirror ayarları yapabiliyorsunuz. Custom Brush ile bu tatlı kalbi bir brush'a çevirebiliriz. Tabii öncesinde Selection tool'umuz ile bu çizimimizi seçmemiz gerekiyor. İşte böyle. Simetri seçeneğimizi kaldırıp görelim. İşlevsel. Layer ayarları için Layer'a tıkladığımızda sağda bazı seçenekler çıkıyor. Bu üstteki küçük kalem, layer'ı yeniden adlandırmak için kullanılıyor. Hemen altında Blending Mode yani karıştırma modları bulunuyor. Uygulanabilir olması için arka plan layer'ı ekledim. Outline'da çizimin dışına stroke yani kontür ekleyebiliyoruz ve elbette renklerini değiştirebiliyoruz. Maskeleme yapabildiğimiz bir bölüm var. Alttaki veya üstteki layer'ı bu şekilde maskeleyebilirsiniz. Opaklık ayarımız, dikey veya yatay simetride görebildiğimiz bir ayar ve renk seçim butonumuz bulunuyor. Aynı seçimi butona basmadan da parmağınızla da yapabilirsiniz. Gelelim seçim araçlarına. Serbest seçim aracımızla seçip sağ bölmeden iptal edebilir, silebilir, seçim alanının dışını seçebilirsiniz. Ve tabii yuvarlak ve kare seçim araçları standart artık. Direkt bu şekillerde boyama yapabilir, içini doldurmak istemezseniz ayarlarından filtre seçeneğini kapatabilirsiniz. Kontür içinde kalan alanı komple boyamak için rengi taşıyabilir veya boya kutusundan direkt renk verebilirsiniz. Yalnız tolerans seviyesini kontrol etmekte fayda var.
Line yani çizgi aracımız belli. Diğer kıvrımlı olanı kullanmak için ise çizgiyi çekin, herhangi bir yerinden çekiştirin, sonra bir tane daha. Gradient yapmak için buradan bir renk ekliyoruz ve başka bir renk seçip yanına da o rengi ekliyoruz. Evet, piksel değil. Bu kadar yumuşak bir geçiş istemiyorum. O halde dithering seçmem gerekiyor. İşte böyle. Şimdi bir renk daha ekliyorum. Çok tatlı. Noise seçeneğimiz bile var. Gözleri gıdıklayan bir geçiş. Şimdi bir renkten başka bir renge geçiş paleti oluşturalım. Mordan kırmızıya bir geçiş ve palette kaç renk olacağını seçiyoruz. Renklerimiz geçişli olarak eklendi. Böylece hem daha smooth hem de pikselli yani glitter bir geçiş olacak. Deneyelim. Tabii baştaki maviyi de saydı. Çıkaralım. Bu geçişleri yuvarlakta yapabiliriz bu arada. Handy joystick seçeneğimiz için istediğimiz kısa yolları joystick'e atayabiliyoruz. Yerini değiştirebiliyoruz. Siyah beyaz, simetri atamaları deneyelim. Tonlama kontrollerimiz için siyah beyaz dengesi önemli. Burada da küçük bir kutucuğumuz var. Hareket paneli olarak düşünebilirsiniz. Ben böyle sağ sol simetri olarak ayarladım. Ve bir de fun mod yani eğlencelikli bir modumuz var. Burada böyle çizdikçe pikselleriniz sağdan soldan dağılıyor. Gerek var mı bilmiyorum ama hoş tatlı bir his veriyor yani. Olmazsa olmaz bir özellik olan Pixel Perfect seçeneği sayesinde çizilen pikseller düzgün bir hizalama ile yerleştiriliyor. Fazladan ya da yanlış piksellerin oluşmasını engelliyor. Böylece çizgileriniz daha düzgün, çalışmanız ise çok daha temiz bir piksel art görünümüne sahip oluyor. Pen Pressure'da bildiğiniz gibi kaleminizin basma şiddetine göre fırça boyutunuzu büyütüp küçültüyor. Pixel Grid yani ızgarasını dilediğiniz zaman açıp kapatabiliyor. Ayrıca çalışmanıza yakınlaşıp uzaklaşmanıza bağlı olarak görünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Palet ayarlamalarınız için Lospec adlı siteden renk paletlerini içe aktarabileceğiniz bir seçenek bulunuyor. Siteye göz attığımızda farklı bit değerlerine uygun, renk sayısı sınırlanmış pek çok palet seçeneği görebiliyorsunuz. Bu da çalışmanızı hangi bit düzeyinde hazırlayacağınıza karar verirken oldukça yardımcı oluyor. Lospec sitesine girip palet adını ya da bağlantısını buraya yapıştırdığınızda palet doğrudan programınıza ekleniyor. Ve bu paletteki renkleri çalışmamıza yedirmek istersek de renk modları bölümünden indeksi seçip convert edip dönüştürmek gerekiyor. İşte böyle. Önceden yaptığım bir çalışma üzerinden post processing'den bahsetmek istiyorum. Çalışmayı finalize ettiğimizde yapacağımız ayarlamalar bunlar. Burada 4 ayarımız var. Biri CRT ayarı. Burada eski tip monitör efekti verebiliyorsunuz. Bir diğeri vignette. Çalışmamızın kenarları köşeleri gölgeli olabilir ve istediğiniz renkte vignetler oluşturabilirsiniz. Bloom ayarında yer yer parlamalar verebiliyorsunuz. Son olarak Round Pixel'de piksellerimizin kenarları yumuşatılmış gibi görünüyor. Ve tabii bu noktacıkların renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Bence en iyisi hala beyaz olan. Çalışmamızın tüm aşamalarını timelapse olarak kaydetmek istiyorsak Export Artwork'ten timelapse seçiyoruz. Burada hız ayarı bile yapabilirsiniz. Bu şekilde ön izlemesini görüp kaydedip paylaşabiliyorsunuz. Şimdi
Şimdi pixel art bir şeyler çizelim. Yapacağım çalışma için 128'e 128'lik bir kanvas açıyorum. Hollow Knight Silksong karakteri olan Hornet'i ve oyundan minik bir çevre çizeceğim. Çok abartılı bir çalışma hazırlamak istemedim. Videonun asıl amacı zaten Pixsquare'i tanıtmaktı. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Programın tamamını anlatmam mümkün değil. Biraz kurcalamak gerekiyor ama işin en zevkli kısmı da bu zaten. Ben programa bayıldım ve iPad'de olması benim çok işime geldi. Al götür, piksel artını yap bağda bahçede. Kuşları böcekleri 8 bit çalış mis gibi. Oh. Böyle sevdiğim karakterleri de 1 bit falan görünce çok gülüyorum ya. Hem de saçma bir hayranlık duyuyorum. Öyle işte. Piksel sanattan bol bol konuşuruz nasılsa. Bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsunuz, yorumlarda belirtiniz. Fakat diyeceğim o ki tutorial hazırlamak gerçekten hiç kolay değilmiş. Bir yandan hazırlarken de eğlenmedim desem yalan olur. Belki başka bir bölümde bu güzel uygulamada ufak animasyonlar da yaparız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız efendim. O halde kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz.